Merhaba sevgili arkadaşlar. Benim Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz kelebek motiflerinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Şöyle bakın, kelebeklerimiz çok şık, çok güzel bir model. Yakından gösterelim. Hepsi aynı şekilde. Kelebeklerimizin önce büyük kanadını yapıyoruz. Daha sonra küçük kanadını, tekrar küçük kanadını ve büyük kanadını yapıp en sonunda da şu ortasındaki zincir kısmını yapıp bitiriyoruz kelebeğimizi. Şimdi kelebeğimizi ben bebe yünleriyle hazırladım. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Nerede kullanacaksanız ona göre yapabilirsiniz. Mesela eğer toka yapımında kullanacaksanız koton ipliklerle yapmanızı öneririm. Çünkü toka hani sürekli kullanılan bir şey olduğu için tüylenmemesi gerekiyor. Onun için koton iplerle yapmanızı öneririm. Bir yelek aksesuarında kullanacaksanız eğer bütün iplerle olur. Bütün bebe yünleriyle olur. İşte patiklerde kullanabilirsiniz. Bebe yünlerinde yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Böyle bir hırkaya cep detayı eklerseniz cep üstüne bir kelebek kondurursunuz. Çok şık olur arkadaşlar. Bandanalarda kullanabilirsiniz. Saç lastiklerini kullanabilirsiniz. Hani lastikleri örüp üzerine bu kelebek motifini dikebilirsiniz veya yapıştırabilirsiniz. Yani kullanım alanı oldukça geniş bir motif. Ve bugün sizlerle bu motifin yapımını paylaşmak istedim. Şimdi başlayalım isterseniz. Herhangi elimde bulunan bir bebe yünüyle birlikte başlayacağım ve 4 numara 2,5 milimlik bir tığla öreceğim arkadaşlar. Eğer tokalarda yapacaksanız eğer bebe yünleri hani kelebekleriniz daha büyük olur tokalar için. O yüzden hani daha ince tığlarla ve daha ince iplerle örmenizi tavsiye ederim. Hani daha küçük olsun diye. Ama saç lastikleri için bence ideal bir boy. Hani bu boy. Evet, şimdi öncelikle bir tane sihirli halka çekiyoruz arkadaşlar. Sihirli halka yapıyoruz. Atıyorum içerisine. Bir tane zincir çektim. Ve içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Daha sonrasında 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet. Birazcık daha yakınlaştırdım. Şimdi 9 tane zincir çektik. Buradan hemen bakın yanındakine alıyorum ve tığımda bekletiyorum, çıkarmıyorum. Tekrar yanındakini alıyorum. Tığımda bekletiyorum, çıkarmıyorum. İp dolamıyoruz. Yanındakini alıyorum, bekletiyorum. Alıyorum, bekletiyorum. 2, 4, 5 tane oldu. 6, 7, 8, 9 tane tığımızda ilmeğimiz oldu. Zincirimizi bitirdik. Şimdi bir tane de halkamızın içerisinden alıyorum ve 10 tane ilmeğimiz var şu anda tığımızda. Şimdi bunları geriye çıkacağız. 2 2 geriye çıkacağız. Bakın öncelikle şu 2 tanesini geriye çıkarıyorum. 2 tanesini çıktım. Daha sonrasında şu 2 tanesi bakın bir bunu bir de şu yanındakine şu ikisini. Bunların ikisini geriye çıkarıyorum. Daha sonra yine 2 tane, bir bu, bir de yanındaki 2 tane, 2 tane, 2, 2, hep 2 2 geriye çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın sonda 2 tane kaldı. Hafif uzatıyorum bu ilmeğimi. Çünkü orada işlem yapacağım. Kısacık dar bir görüntü olsun istemiyorum. Birazcık uzattım ve çıktım. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle döndürdüğümüzde şu üst kısımlarda şuralarda bakın böyle hafif ilmek gibi böyle bir kabartılar var. Biz işlemlerimizi bu kabartılarla yapacağız. Şimdi hemen şöyle dibindeki kabartıya bakın birazcık zincirinizi uzun çekince buradakine batabilirsiniz. Şimdi batıyorum. Aldım. İçinden çıkardım. Burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Şimdi yanındakine burada hemen üst kısmında şöyle tuttuğum zaman üst kısmında gözüküyor arkadaşlar. Alıyorum. Yine tutuyorum tığımda.
Yanındakini alıyorum. Tığımda tutuyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu anda tığımda 8 tane ilmeğim var. Şimdi yuvamın içerisine de batıyorum. 9 tane. Gördüğünüz gibi bir tane eksilmiş oldu. Bir öncekinde 10 taneydi. Burada 9 tane oldu. Şimdi yine bunları 2 2 geriye çıkıyorum arkadaşlar. Bakın bir bu, bir bu. 2 tanesini çıkarıyorum. Geri geri geliyorum. Sondakini şöyle çok hafif uzatıyorum. Ve çıktım. Evet. Şimdi yine bakın hemen dip kısmındakine battım. Kaydırdım. Yine eksiltme yaptık. Ve devam ediyorum yine. Aynı işlemleri yapacağım. Hep tığımda bekleterek ilerleyeceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de sihirli halkamın içerisinden alıyorum. 8. Şimdi yine 2 2 geriye doğru çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın 2 2. En sondakini hafif uzattım ve bitirdim. Evet, şimdi yine dip kısmına batıyorum. Uzatınca çok rahat bir şekilde buradaki ilmeği alabilirsiniz. Ama uzatmazsanız birazcık zorlanırsınız arkadaşlar. Yine kaydırıyorum ve bir eksiltmiş oldum. Yanındakiyle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tığımda ilmeğim kaldı. Yine bunları 2 2 çıkarıyorum. Sondakini uzatmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bir tık uzatalım. Evet. Şimdi bakın 4 sıra 1, 2, 3 ve 4 sıra yaptım. En son tığımda 6 tane ilmek kalmıştı. Buradan sonrasında büyük kanadımızı bitirmiş oluyoruz. Küçük kanatlara geçeceğiz. Onun için şimdi bakın hemen dibindekine batıyorum. Kaydırıyorum. Yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. Yani yuvamın içine gelmem lazım. Kaydırdım. Üçüncüyü kaydırdım. Dördüncüyü kaydırdım. Ve yuvamın içerisine de yine kaydırarak giriyorum. Yuvamın içerisine de kaydırarak girdim. Evet. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Küçük kanadını yapacağız. 3, 4 ve 5 küçük kanadı yapıyorum. Yine bundan da ilmekler alarak alıyorum. 2 bırakmadım. Bıraktım. 3, 4. Her bir zincirimden bir tane ilmek alıyorum arkadaşlar. 6. Ve yuvamın içerisinden de bir tane alıyorum. Şu anda tığımda 5 tane ilmeğim var. Bakın 2, 4, 5 tane. Yuvamın içerisinden de bir tane alıyorum. 6 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Şimdi yine bunları 2 2 geriye çıkarıyorum. En sondakini yine hafifçe uzatıyoruz. Ve bunu yine kaydırıyorum. Bunları almaya devam ediyorum. 2, 3, 4. Tığımda bu sefer 4 tane var. Yuvamın içerisinden alıyorum. 5. Yine 2 2 geriye çıkarıyorum. Hafif uzattım. Evet. Kaydırdım ilkini. 2, 3. 3 tane ilmeğim var. Dördüncüyü de yuvadan aldım. Yani sihirli halkamın içerisinden aldım. Yine 2 2 geriye çıkarıyorum. Evet, şimdi burada da küçük kanatlarımız için 3 sıra yeterli arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Şu en sondakini yine uzatmadım. Uzatayım. Çünkü batımız zor olacak. Evet, şimdi yine eksilterek yani kaydırma yaparak yuvaya kadar ineceğim. Diğer küçük kanadı yapacağız.
Şöyle kaydırıyorum, bakın kaydırdım. Bunu da kaydırdım. 2 tane kaydırmış olduk. 2 ilmeğimiz kalmış oldu çünkü. Ve yuvamın içerisinde de yine kaydırıyorum. Evet, şimdi de yine 5 tane 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Aynı diğer kanatta yapmış olduğumuz gibi aynılarını tekrarlıyorum. 5. Yuvadan da aldım. 6. Evet, bakın bu kanadımızı da hazırladık. 3 sıra. Şimdi yine bunu kaydıra kaydıra yuvamın içerisine kadar geliyorum. Evet, şimdi büyük kanadımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi büyük kanadımızı 5 taneden başlayarak artırarak ilerleyeceğiz. Çünkü eşit olması gerekiyor. Bakın yine o şekilde yapınca 5 taneden başlayınca şöyle uzun tarafları birbirine aynı hizada olması gerekiyor. Eğer 9 taneden başlarsam bu sefer bunun uzun tarafı burada kalacak. Onu istemiyoruz. O yüzden 5 taneden başlıyoruz. Artıra artıra gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde alıyoruz ilmeklerimizi. 2, 3, 4, 5. 5 tane aldım. Bir tane de yuvamın içerisinden aldım. Şimdi 2, 2 geri çıkalım bunları. Burada en sondakini uzatmaya gerek yok. Battım. Buradaki şimdi bir tane zincir çekeceğim. Bunu birazcık uzatıyorum arkadaşlar. Zincirimi uzatıyorum birazcık batabilmem için. Evet, zincirimi uzattım. Hemen zincirimizin bakın dibinde o kabartı oluştu. Birazcık uzattığınız zaman daha net görürsünüz. Ve daha iyi tığınızı oraya takabilirsiniz o ilmeğe. Şimdi alıyorum. 2, her birine batıyorum. 3, 4, 5, 6. Bir tane de buradan aldım. 7. Evet. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve birazcık uzattım zincirimi. Batıyorum. Hemen zincirimin burada oluşan kısmına batıyorum ve yukarı çekiyorum. Artırma yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu zincirleri yapıyorum ve buradaki kaydırmayı yapmıyorum. Direkt tığımda topluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de halkadan alıyorum. 8. 2, 2 geri çıkarıyorum. Evet. Şimdi yine bir tane daha zincir çekeceğim. Birazcık uzattım. Topluyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane de yuvadan aldım. 9. Şimdi 2, 2 geri çıkıyorum. Evet, son 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Burada da yine 4 sıra yapmıştık. O zaman ne yapıyorum? Bitiriyorum kirpiğimi. O yüzden en sondakini şöyle birazcık yine uzattım. Şimdi kaydırarak halkamın içerisine kadar geliyorum arkadaşlar. Bakın zincir çekmedim. Direkt kaydıra kaydıra iniyorum oraya kadar her birinden. Her bir ilmeğimden.
Şimdi yuvamın içerisine de bir tane kaydırdım. Bir zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum. Şimdi bakın halkamın içerisi geniş. O zaman ne yapıyorum? Halkamın olan ipini tutuyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Burayı kapatmam lazım. Onun için iyice çekiyorum bu ilmeği. Evet. Çektik. İpimi de alayım. Şimdi bu iki ucu birleştirip düğüm atacağım buraya ki tekrar esneyip açılmasın o ortası. Evet. Bunları da yine böyle ilmeklerimizin ters tarafından, kelebeğimizin ters tarafından, ilmeklerimizin aralarından ister iğne yardımıyla, ister tığınızın yardımıyla benim gibi alabilirsiniz. Daha sonrasında biraz daha fazla yürütebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakın kelebeğimizin ana gövdesini oluşturmuş olduk. Şimdi ortasındaki zinciri yapacağız. Ortasındaki zincir içinde 27 tane zincir çekiyorum ben arkadaşlar. Daha uzun bırakmak isterseniz eğer 30 tane de çekebilirsiniz. Evet, 27 tane zincirimi çektim. Şimdi bunların uçlarına şöyle düğüm yapıyorum. Bunu buradan kesiyorum. Diğer tarafını da yapacağım. Evet. Şimdi buna bağlayacağız. Öncelikle zincirimizin düz kısmı ön tarafa gelecek. Düzgün bir şekilde şöyle. Evet. Bağlayalım. Burada isterseniz 2 kere bağlayın, isterseniz 1 kere bağlayın arkadaşlar. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Nasıl tercih ederseniz. Evet, kelebeğimiz böylelikle hazırlanmış oldu. Gayet kolay, basit. Hemen böyle 5-6 dakikada böyle hemencecik yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Şöyle diğerlerinin yanına da koyayım. Böyle rengarenk gözüksünler. Evet. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah modeli beğenirsiniz ve kolaylıkla yapabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sormayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda yorumlarınıza da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ne kadar çok yorum ve beğeni bizim o kadar çok video gelmesine ve daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlıyor. Daha fazla kişiye ulaşmak demek de daha fazla video demek arkadaşlar. Bol bol video gelmesini istiyorsanız eğer yorumlarınızda bir emoji dahi olsa yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.